Merhaba hanımlar, Peri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle tığ işi bir yelek çalışacağız. Takipçilerim isteğiydi tığ işi yelek. Yeleğim 9 ay 1 yaşa uygun büyüklükte bir yelek. Bir adet ip kullandım. 340 metre iplerden ikinci ipimden sadece sağ yöndeki bant kısmını yaptım. Bu kısma yetmedi birinci ipim. 5 tane düğme kullandım. Roba kısmından başlayacağız. Bu kısımda trabzanlarla artmalarımızı yaptıktan sonra beden kısmında model uygulayıp yeleğimizi yapacağız. Modelimiz 3 sıradan oluşan bir model. Tüm sıralarını tarif ettim. Örmesi çok zevkli ve kolay. Daha sonra tamamladıktan sonra bantlarını yapıp tamamlayacağız. Model ve örülüşü kız ve erkek bebeklere uygun bir model. İstediğiniz renklerle kız ve erkek bebekler için çalışabilirsiniz. Benim rengim kız ve erkek bebeklere gidecek bir renk olduğu için koyu turkuaz veya mavi tonlarında. İlik yerini ben standart açtım. Sol yöne açtım. Kız bebeklere ördüğünüzde bu şekilde yine sol yöne açabilirsiniz. Erkek bebeklere ördüğünüzde sağ yöne ilik yerini açabilirsiniz. Söylediğim gibi ipim Nako Lüks Minnoş. Marka veremiyorum ama metresini söylüyorum. 340 metre ipin tamamını kullandım ve sadece bu kısma yetmedi. Tığımda 2 numara 1,75 milim bir tığ. İstediğiniz kalınlıkta tığa eliniz alışkınsa yapabilirsiniz ama ben kalın tığlarla tığ işi yapamıyorum. Tamamını santim olarak örgüyü yaparken tüm beden ölçülerini verdim. Bittiğinde de yeleğin ölçülerini tamamen santim olarak verdim arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bir yumak ipimiz var. Nako Lüks Minnoş marka ipim 340 metre. Önceden aldığım iplerden olduğu için renk no veremeyeceğim. Mavi turkuaz tonlarında bir ip. Tığımda 2 numara 1,75 milim tığ. Çok kalın tığ kullanmıyorum ben tığ işinde. Başlayacağız hep birlikte. 78 zincir çekeceğiz. Daha sonra trabzanlarımızı yerleştireceğiz. İlk zincirimi oluşturuyorum bu şekilde. Daha sonra 78 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıkı ve gevşek olmayan bir zincir. Tığıma göre 78 zinciri tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım 78 zincirimi. Zincirimin uzunluğu 78 zinciri tamamladım arkadaşlar. 78 zincirim bu şekilde tuttuğumda 30 santim 30 santim zincirimiz var ve başlıyoruz bir ilk sıramıza. İlk sıramız için trabzanlarımızı yaparak devam edeceğiz. Ön için 13 trabzan, kol için 15 trabzan, arkası için 26, kol için tekrar 15 trabzan ve ikinci ön için 13 trabzan yapacağız. 1 2 zincir daha çekiyorum. Daha sonra 3. zincire dönüp İlk trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 sayıyoruz tekrar. Zinciri saymıyorum. 2 4 6 8 10 12 13 tane trabzan yaptık. 13 trabzandan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Aynı zincire kol için ilk trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tekrar sayıp kontrol ediyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 trabzan kol için yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı zincire arka kısım için ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 6 trabzanımız kaldı. 21 22 23 24 25 ve 26.'sı sayıyoruz tekrar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 trabzan yaptık. İkinci kol için trabzanlarımıza başlayacağız. 2 zincir çektim, yine tığıma doladım. Aynı zincire kol için ilk trabzanı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 tane. Yine 2 zincir çekiyorum ve son parçamız ön için 13 trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 ve 13. trabzanım. Sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. İlk sıramızı yaptık arkadaşlar. Birinci sıramızı tamamladıktan sonra yine santim olarak ölçmek istiyorum. Ön kısım, kolu, yine aynı ölçüde 30 santim. Devam edeceğiz şimdi. 1, 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Trabzanlarıma birebir trabzan yapıyorum. İki zincirime kadar tüm trabzanlarıma birebir tekrar dolgularımı yapıyorum. Trabzana 13 trabzan yaptık. 2 zincir çektiğim kısma ön için 1, 2 trabzan artma ekliyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı zincire kol için 2 tane artma ekliyorum. Daha sonra diğer trabzanlarıma yine kol için olan 15 trabzanıma 15 tane trabzan dolduruyorum. Biraz hızlı yapayım bu kısımda. Diğer zincire kadar herhangi bir işlem yok. Ve ikinci artma yerindeki zincirimize geldik. Yine kol için 2 trabzan artma ekledim. 2 zincir çektim. Tekrar aynı zincire arkası için 2 trabzan ekledim. Devam edip arka kısımdaki 26 trabzanıma 26 trabzan yaparak diğer zincir kısmına kadar örgümü yapıyorum. Artma için, tarif için burada devam edeceğim. Arka kısmın trabzanlarını tamamladım. Artma yerindeyim. Tığıma doluyorum. Arkası için 1, 2 trabzan artma ekliyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2 zincir, kol için artma ekliyorum. Devam ediyorum yine diğer trabzanlarıma birebir yaparak artma yerine kadar devam ediyorum. Tüm trabzanlarıma tepesine bir tane trabzan dolduruyorum. Artma yerine gelince tekrar zincirime kol için 1, 2 trabzan artma ekliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı artma yerine zincirime ön için 2 trabzan artma ekliyorum.
Devam edip ön kısmın trabzanlarına birer trabzana bir trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Tığımız takıldı ipimize. Tamamladım ön kısmın trabzanlarını. 1-2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tekrar artma yerine örmeye başlıyorum. Yine trabzanlara birer tane trabzan ekleyerek bir önceki sırada tüm sayılarımız ikişer tane artmış oldu. Şimdi yine 2 zincirimize geldik artma yerine. Tığımın tepesine ipimi aldım. 2 zincirime ön için bir trabzan ekliyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere kol için bir trabzan ekliyorum. Devam edip diğer ilmeklerime birer tane trabzan yapıyorum. Sıramızın bir tanesinde birer trabzan artma olacak. Daha sonraki sırada ikişer trabzan artma, daha sonra birer trabzan artma. Diğer artma yerine kadar trabzanlarımı hızlıca yapayım. Ve geldim yine artma yerine. Bir önceki artma yerinde olduğu gibi bir tane kol için artma ekliyorum. 2 zincir çekiyorum. Arka içinde bir tane artma ekliyorum. Ve diğer ilmeklerime birebir yine trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu kısımda da birer tane, bir arka için, bir kol için, diğer artma yerinde bir tane kol için, bir tane ön için artma ekleyeceğim. Bu kısımda olduğu gibi ve sıramı tamamlayacağım. Sıramı tamamladım. Birer artmayla örgümü döndürüp ön kısımdaki trabzanları ördüm. Tekrar artma yerindeyim. 2 zincirimiz var. 2 zincirimize ön kısım için 2 trabzan artma ekliyorum. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 trabzanım oldu. 2 zincir daha çekiyorum. Aynı zincire kol için 2 trabzan artma ekliyorum. Devam edip kol trabzanlarını yapıyorum. Diğer artma yerlerinde de ikişer trabzan artmalarımı ekleyip sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Tamamladım ve tekrar dönüp sıramı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Ön kısmın trabzanlarını yaptım. Yine artma yerindeyim. Bu sıramızda da birer trabzan artma ekleyeceğiz. Bir önceki sırada 2 trabzan artma ekledik. Ön kısma bir trabzan ekliyorum.
2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzanda kol için artma ekliyorum. Devam edip ilmeklerimi, trabzanlarımı örüyorum. Sıra boyunca diğer artma yerlerinde de birer tane trabzan artma ekleyeceğim. Bu şekilde devam ederek roba kısmında yeterli sıraya ve yeterli trabzan sayısına gelene kadar örmeye devam edeceğim. İlk sırada bir artma, daha sonra 2 artma, 1 artma, 2 artma, 1 artma. Robanın kalan kısmında da diğer sıralarda aynı şekilde sıranın birinde 2 tane, birinde birer tane artma ekleyerek, trabzan artma ekleyerek sıralarımızı tamamlıyoruz. Sıralarımı tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Santimle ölçü vereceğim arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Robamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra trabzan ördüm. 12 sıra trabzan ördüğümde ön kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 trabzanım var. Kol kısmında ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 trabzanım var. Arka kısımda da 60 trabzanımız var. Santim olarak da ölçtüğümde robamızın yüksekliği 9,5 santim. Ön kısmın uzunluğu 12 santim. Kol kısmındaki uzunluk 21 santim. Arkasının uzunluğu ise düzeltip ölçüyorum. Bu kısımdan zincirlerden ölçtüğüm zaman 25 santim. 13. sırada sıramı ördüm. Artma yerindeki zincirli kısımdayım. Kolumuzu birleştireceğiz. Kol kısmının trabzanlarını örmeyeceğiz. Ön kısım için 1, 2 trabzan daha ekliyorum. 32 trabzanım oldu bu kısımda. Devamında kol trabzanlarını bırakıyorum, örmüyorum. Arka kısmın trabzanlarına geçiyorum ve zincire arkası için 2 tane trabzan dolduruyorum. Kolumuzu kol altından bu şekilde de birleştirmiş olduk. Devam edip diğer kol altına kadar trabzanlarımı örüyorum. Bu kısımda tarife devam edeceğim. Arka kısmın trabzanlarını tamamladım. Yine arka ve kolun artma yerindeyim. Arkası için zincirime 1, 2 trabzan ekliyorum. Devamında ipimi alıyorum tığımın üstüne. Kol trabzanlarını örmeden atlıyorum. Ön kısmın zincir kısmında artma yerindeyim. Ön kısım için 1, 2 trabzan ekliyorum zincirime ve ikinci öndeki 30 trabzanımı birebir örerek devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp model kurulumu için tarife devam edeceğim. Tamamladık sıralarımızı. Beden kısmında 128 trabzanımız var. 128 trabzanla model kurmaya başlayacağız. Modelimiz daha önce küçük bir parça yaptım. Tarifte daha kolay kolay tarif yapabilmek için
3 sıradan oluşan bir model. İlk sırada 3 zincir bir sık iğne ile kafeslerimizi yapacağız. Daha sonra bu kafeslerimize 3'er trabzan dolduracağız. Daha sonra da bu çarpılı sıramızı yapacağız. 3 sırayı tamamladıktan sonra tekrar 3 zincir bir sık iğne olan sıramıza dönüp bu şekilde modelimizi beden kısmında öreceğiz. Tersi ve düzü aynı şekilde bir model. Sıraları zor değil, yapması kolay. Tüm sıralarını tarif edeceğim. Bir zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Örgümün bu kısmı düz yüzü. İlk başladığımız sıra trabzan sıra, düz sıra. Devamındaki birleştirdiğimiz sırada 13. sıramızla tamamlamış olduk. Ters yüzden model kurulumuna başlıyoruz. Bir zincir çektim. Devamındaki trabzanıma bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzana sık iğne ile tutturuyorum. Devamında 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne yine tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 trabzan, üçüncüsüne sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 sık iğne, üçüncüsüne tutturdum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 sık iğne atlıyorum. 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturuyorum. 3 zincir, 1, 2 trabzan, 3. trabzana tutturuyorum. Sıra boyunca bu şekilde modelimizin ilk sırası olan kafeslerimizi yapacağız. Kafeslerimi yaptım. Ön kısımda kol altındayım. Kol altında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 trabzan atlayıp diğerine tutturuyorum. Devamında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturuyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde devam ediyorum. Kol altında sadece bu kısımda bir trabzan atladık. Diğer kolda da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu kısma kadar yapıp tarife devam ediyorum. İkinci kol altındayım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 trabzan atlayıp arkası için son kafesimi 3. trabzana tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1 trabzan atladım. İkincisine tutturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne tutturdum. Bu kol altında da bir tane atlayıp ikincisine tutturdum. 1, 2, 3 zincir, 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne tutturuyorum. Kalan trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Üç zincir, 2 trabzan atlayıp tutturuyoruz. Tekrar 3 zincir, 1, 2, 3 ve 3. trabzana tutturuyoruz. 3 zincir. Sıra sonunda yine 1, 2, 3 trabzanımız kaldı. 3 zincir çektim. 1, 2 trabzan atlayıp son trabzanıma tutturdum. Kafeslerimizi bu şekilde denk getirdik. Kol altlarında birer tane trabzan atlayarak artma yaptık. Sayıyoruz kafeslerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 tane. 43 tane kafes kurduk model için. Çeviriyoruz örgüyü. 1-2 zincir çekiyorum. Düz yüze döndük. 2 zincirden sonra sık iğnemin tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Modelin ikinci sırası için 3 dolgudan oluşan bu sıramızı yapacağız. İpimi tığımın üstüne aldım. 3 zincirime 3 tane trabzan dolgu yapacağım. 1, 2 ve üçüncüsü. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikinci kafese 1, 2, üçlü trabzan dolgu yapıyorum. Tekrar bir zincir, diğer kafese geçiyorum. Yine 3 tane trabzan dolgu yapıyorum. Tekrar bir zincir, diğer kafese 3 tane trabzan dolgu. Bir zincir, üç dolgu. Sıramız bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekip 3 zincirimize 3 tane trabzan dolgu yapıyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Daha sonraki sıra için tarife devam ediyorum. Sıra sonundayım arkadaşlar. Bir tane dolgum kaldı. 1, 2, 3 trabzandan oluşan dolgumu yaptım. Bir zincir çektim. Sıra sonundaki sık iğnemin tepesine ikili bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Döndüm örgümde. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrar trabzanımın tepesine ikili bir trabzan yaptım. Daha sonra çarpılı sıramız için bu sırayı tarif edeceğim. Yine tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bu kısımdaki ilk boşluğu atlıyorum. Diğer ikili dolgumun arasına biraz uzatarak ikili bir trabzan yapıyorum. Devamında bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi alıyorum. Geriye dönüyorum. İlk bir zincirimin olduğu kısma uzatarak bir trabzan daha yapıyorum. İlk çarpımı yaptım. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım. Bu kısmı atladım. Diğerine tığımı taktım. Uzatarak trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Geriye döndüm. Tekrar çarpım için bir trabzan yaptım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Devamında trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Uzatarak ikinci trabzanımı yaptım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yine bu kısmı atlıyorum. Yaptım trabzanıma, geriye dönüp taktım tığımı ve yaptım çarpımı. Sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Daha sonra tarife devam edeceğim. Çarpıdan sonraki sıra için. Yine çarpılı sıranın sonundayım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir tane yaptım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm.
Sonuncusunu yaptım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Bir tane bu kısımda ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum örgümde. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Devamında 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu kısmı ve çarpılarımın ortasındaki boşluğu atlıyorum. Çarpıların ortasına tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar ikinci ve üçüncü çarpının arasına tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir tutturdum. Çarpımızı tamamlayan sıramız bu 3 zincirlerin sırası. Tekrar tutturdum. Bu sırayı ördüğünüz zaman çarpılarınız da biraz daha toplanmış, düzelmiş olacak. 1, 2, 3 zincir ve tekrar tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Sırayı tamamlayıp bu kısımda yine dönüşü tarif edeceğim arkadaşlar. Sıra sonundayız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çarpılarımın arasına tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir ve son bu kısımda trabzanımın tepesine tutturdum. 1, 2 zincir çektim. Döndürdüm örgüyü. Sık iğnemin tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve 3 zincirlerime yine 1, 2, 3 tane dolgu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 zincirime 3 tane dolgu yapıyorum. Bir zincir, devamında 3 tane trabzan dolgu. Tekrar bir zincir ve dolgu. Sıralarımıza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Devamında çarpılı sıramız var. Sıralarımı biraz tamamlayıp modelimi biraz örüp tekrar tarif edeceğim. Yeleğimizin beden kısmında modelli sıralarda devam ediyorum. Kendini belli etti sıralarımız. 3 sıradan oluşan model ve yeterli uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yeleğimizde yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm arkadaşlar. Çarpı sıralardan önceki bu dolgu sıralarımızı sayarak sıra ölçüsü vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçlü dolgu sıramız var. Daha sonra çarpı sırayı ördüm ve zincirlerini çektim. Bu şekilde bitireceğim yeleğimin son sırasını. Santim olarak da bu kısımda kol altından ölçtüğümüz zaman 19 santim örgü örmüş olduk. Yeterli bir uzunluk. Yeleğimiz çok büyük değil. İpimiz sol yönde. Bu kısımdaki ipim az kaldığı için koparmayacağım. Bant için bu kısma bırakacağım. Diğer yöne ipimi bağlayacağım. Birinci ipim bu kalan, bu arada ikinci bir yumaktan diğer bandı yapacağım. 2 tanesini de yeteceğini sanmıyorum. Diğer ipimin bir de kopartmak istemiyorum. İlk mavi zemini alayım ki altından bağladığım kısım daha net çıksın. Örgümüzü başladığımız zincir kısmına bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde tığımla ipimi tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tüm trabzanlarıma
ikişer sık iğne dolduracağım. 1 2 1 2 devamındaki sıraya da 2 tane, roba kısmındaki sıralarımıza ikişer trabzan, ikişer sık iğne yaparak tüm trabzanlarımıza bu kısma kadar devam edip tarife devam edeceğim. Tamamladık sık iğnelerimizi. Şimdi modellik kısma sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Trabzan bitimindeki sık iğneye bir tane yapıyorum. Sık iğne ile tutturmuştuk bu kısımda. Daha sonraki zincire 1 2 devamındaki trabzan sıraya 2 sık iğne, yine bu kısımdaki sık iğneye bir tane, devamındaki trabzan sıraya 2 sık iğne, yine devamında zincirden sıradakine 2 sık iğne ve sık iğne ile tutturduğumuz 3 zincir olan sık iğnemize bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, 2 ve yine sık iğne sıra bir tane sık iğne, devamındaki trabzanlara ikişer tane. Örgüyle aynı hizada sık iğnelerimiz. Tamamlıyorum son bu kısma kadar. Tamamladık sık iğnelerimizi. En son trabzanıma 2 sık iğne yaptım. Devamındaki bu kısımdaki sık iğne sırama da bir tane yapıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sık iğneden sonra bir sıra yalancı trabzan yapacağız. Yalancı sık iğne veya trabzan dolayacağız. Üçünü birlikte örüyoruz. Bu kısma kadar tamamlayıp tarife devam edeceğim. Tamamladım yalancı sık iğne sıramı. Tekrar bir zincir çektim. Bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Bu sırayla bandımı tamamlamış oluyorum. Sırayı tamamlayacağım. Daha sonra diğer yönde ilik yeri açmak için tarif edeceğim. Tamamladım bandımı. İlik yerleri için ayraçlarımı taktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilik yeri açacağız. İlk ilik yerini 1, 2, 3, 4 tane sık iğneden sonra daha sonrakileri de 13 sık iğne arayla açacağız arkadaşlar. İlk sırayı yaptım. Diğer yöndeki sayılarla trabzanlara ikişer tane sık iğne, sıraya birer tane sık iğne yaparak modelli kısmı tamamladım. Bu kısımda da tüm sıralarımıza bir trabzan sıraya 2 sık iğne doldurarak yapmıştık. Bir zincirle dönüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. 1 2 3 4 tane yalancı trabzan yaptım. Devamında 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne
yapıyorum. İlik yerimi açmış oldum. Devamında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım. Sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. 13 taneden sonra yine 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne yine yalancı trabzanımı yaptım. Bu aralıklarla ilik yerlerimi açacağım. Daha sonra bir sırada sık iğne yaparak bandımı tamamlayacağım. Tamamladık yeleğimizi arkadaşlar. Bu kısımda son sırada sık iğnemi yapıp tamamladım. İpimi kopartmadan devam edip yaka kısmında da bir sıra sık iğne ile devam edip sağ yönde ipimi kestim. Düğmelerimi diktim. 5 tane düğme diktim. Şimdi ölçülerini vereceğim yeleğimin. Yeleğimin beden uzunluğu bu kısımda ölçtüğüm zaman 32 santim beden uzunluğu var. Genişliği ise beden kısmında 25 santim. Yaka kısmından kol evine kadar uzunluğu 12,5 santim. 9 ay 1 yaşa uygun büyüklükte bir yelek oldu. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize şimdiden.